Burası Afrika'nın ortasında çok kritik bir konumda yer alan Çad'ın Abeche Havalimanı. Pistin yanında gördüğünüz hangarlarda 11 Ocak tarihinde Fransız bayrağı dalgalanıyordu. Bundan tam 5 gün sonra, yani 16 Ocak'ta ise bir şeyler değişti. Aynı hangarlarda başka bir bayrak dalgalanmaya başladı. Tabii ki Türk'ün şanlı bayrağı. Peki bu nasıl oldu? Bugün bu soruyu detaylı şekilde cevaplayarak Türkiye'nin destansı başarı hikayesini konuşacağız. O coğrafyalar bizim gündemimizde bile değilken son yıllarda o bölgede öyle baş döndürücü bir süreç yaşanıyor ki bir çırpıda bunu anlatınca eminim çok şaşıracaksınız. Çünkü bugün 100 yıllık bir kurulu düzenin çatırdama hikayesini, Batı'nın sömürge imparatorluğunun yok oluşunu ve Türkiye'nin bu boşluğu tarihine yakışır şekilde dolduruşunu konuşuyoruz. Fransa'nın bu acımasız imparatorluğuna karşı Afrikalılar neden sessiz kaldı? Neden hiç baş kaldırmadılar? Baş kaldıranlara ne oldu? Kaddafi'nin sonunun bu meseleyle alakası var mı? Türkiye nasıl oldu da Batı'nın kovulduğu yerlere kurtarıcı olarak çağrılmaya başlandı? Bugün bu videoda neler var neler. O yüzden çok uzatmadan başlayalım. Ama kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsan intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutma. Dostlar selamünaleyküm. Burası büyük kavganın döndüğü yerlerden biri. Ama sadece biri. Ve bu kavgayı son yıllarda kazananlar değilse de kaybeden hep aynı. Batılı aktörler. Bu kavganın sonucunda Afrika coğrafyasında farklı yerlerde büyük değişimler yaşanıyor. Bu değişimlerden birinin yaşandığı nokta Çad'ın doğusundaki Abeche Hava Üssü. 11 Ocak'ta Fransız güçleri bu üstten çekildi. 16 Ocak'ta Türkiye ile Çad arasında önemli bir askeri işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Bu anlaşma kapsamında Abeche Hava Üssü Türk askerinin kullanımına açıldı. Türkiye burada Çad Silahlı Kuvvetleri'ne savunma sanayi ürünleri konusunda eğitim de verecek. Tabi bölgeyi çok iyi tanımayanlar şu an ne var bunda, altı üstü bir havalimanında yetki devri yaşanmış diye düşünebilirler. Ama burada 100 yıllık bir devrin çöküşünden bahsediyoruz. Neden bahsettiğimi anlamak istiyorsanız şimdi biraz geri gidelim. Çad zengin doğal kaynakları olan bir ülke. Aslında bu potansiyele baktığınız zaman çok iyi şartlarda yaşamaları gerekirdi. Ama tarih boyunca bütün Afrikalılar gibi hem ekonomik hem siyasi istikrarsızlık içinde yaşadılar. Bunun en büyük nedenlerinden biri Fransız sömürgecilik anlayışı oldu. Peki Fransa Çad'ı nasıl sömürgeleştirdi? 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ülkeleri Afrika kıtasında yayılmaya başlamışlardı zaten. 1884-1885 yıllarında düzenlenen Berlin Konferansı'nda Afrika Avrupalıların arasında resmen bölüşüldü. Bu konferans sonucunda Fransa, Batı ve Orta Afrika'da geniş topraklarda sömürge hakkı elde etti. Gerçi sömürge hakkı kavramı bile aslında başlı başına saçma ama böyle bir durum yaşandı. Çünkü Batı için bu bir hak. Hak olmasa konferansta birbirlerine talepte bulunmazlardı. İşte Fransa'nın bu süreçte elde ettiği bölgelerden biri bugünkü Çad bölgesiydi. Yani tabii ki o konferansta doğrudan elde etmedi burayı. Diğer adaylara burası benim demiş oldu. Yani siz karışmayın, araya girmeyin, burayı ben alacağım. Ama bir mücadele vermesi gerekiyordu. Çünkü Çad kolay teslim olmadı. Burada ciddi bir mücadele yaşandı. Fransa için bu mücadeleye değerdi elbette. Çünkü burası Sahra Çölü'nün güneyinde stratejik bir noktada yer alıyor. Petrol, uranyum, altın gibi zengin doğal kaynakları var. Pamuk üretiminde de çok ciddi bir paya sahip. İşte bu yüzden Fransa burayı kesinlikle alacaktı. Ama Çad halkı da buna izin vermemeye kararlıydı ve sert bir direniş gösterdiler. Fransızlar ilk olarak 1890'ların başlarında keşif seferleri düzenlemek için buraya geldiler. O zamanlar burası bağımsız bir bölgeydi ama farklı etnik gruplar ve krallıklar vardı. Yani yerel devletler hakimdi coğrafyaya. Fransa önce Sudan'dan sonra Kamerun'dan bu bölgeye saldırılar düzenledi. Ama ufak çaplı saldırılarla bölge halkını bastıramadı ve 1899'da Çad'a yönelik tam ölçekli bir askeri harekat başlattı. Ama yine karşısında sert bir direniş buldu. Vadai Krallığı başta olmak üzere bütün yerel liderler Fransız güçlerine karşı gerilla savaşı yaptılar. Ama uzun süre dayanamadılar. 1900'de Fransa galip geldi ve Çad'a tam anlamıyla yerleşti. 1910 yılında da resmi olarak bu ülke Fransız sömürgeciliğinin bir parçası haline geldi. Yine de 1920'ye kadar direnişler devam etti ama 1920'ye gelindiğinde artık Fransa Çad'ın tamamını kontrol altına almıştı. Tabii ki bu süreçte sayısız Çadlı hayatını kaybetti. Köle olarak çalıştırıldı ve zorla göç ettirildi. Fransa burayı doğrudan yönetti ama diğer sömürgelerine göre buraya daha az yatırım yaptı. Zaten sömürgelerini ihya etmiyorlardı ama buraya çok daha az baktılar. Burayı doğal kaynaklar, ham madde ve ucuz iş gücü olarak kullandılar sadece. Fransızca
Fransızca eğitim zorunlu hale getirildi. Yerel diller ve kültürler bastırıldı. Sadece Fransız destekçisi kişiler yönetimde kendine yer bulabildi. İşte bu şekilde ülkede ciddi bir hakimiyet kurdular. Ama 2. Dünya Savaşı'nda olaylar başka bir boyuta evrildi. Fransa burayı önemli bir askeri üs ve insan kaynağı olarak kullandı. Binlerce Çadlı asker Fransız ordusu için savaşa gönderildi. Yani bu ülke Dünya Savaşı'nda Fransa'nın canının daha az yanması için ciddi bedeller ödedi. Ve tabii ki savaş bittikten sonra insanlar ne oluyoruz ya, biz ne yapıyoruz, biz niye ölüyoruz dediler. Ve Fransa'ya karşı ayaklanma başlattılar. 1950'lerde Afrika genelinde zaten bağımsızlık hareketleri güçleniyordu. Çad'da da bu hareketler karşılık buldu ve 1960'ta Çad Fransa'dan resmen bağımsızlığını kazandı. 1960'ta, yani bundan 50 yıl önce bu ülke bağımsızlığını kazanmıştı. O zaman nasıl oluyor da Fransa buradaki bir askeri üssü daha yeni boşaltıyor? Aklınıza bu soru gelmiş olabilir. Gayet doğal, çünkü sonuçta kafası çalışan insanlarsınız. Ama bunun cevabı süreçte gizli. Afrika'daki ülkeler genel olarak bu yıllarda bağımsızlıklarını kazandılar. Ama bölgedeki Fransız etkisi bitmedi. Günümüze kadar devam etti. Fransa burada siyasi ve askeri varlığını hep sürdürdü. Hatta bu ülkelerin ekonomisi bile Fransa'nın elindeydi. Bugün hala öyle. 1960 sonrası Çad'da başa gelen liderler hep Fransız yanlısı liderlerdi. Zaten bu yüzden ülkede birçok iç savaş yaşandı. Ama her iç savaşa Fransa askeri müdahalede bulundu. 1980'lerde buradan yavaş yavaş çekilmek yerine ülkedeki askeri üslerini genişlettiler. Ve bunun da etkisiyle Çad'ın doğal kaynaklarını kontrol etmeye devam ettiler. Tabi burada insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Nasıl oldu da 60 yıldan fazla zamandır insanlar Fransa'ya karşı ciddi bir direniş göstermediler? Ya da nasıl oldu da Fransa'yı kovamadılar? Aslında tam olarak soru bu ve bu sorunun cevabı Fransa'nın orada kurduğu şeytani düzende gizli. Bakın, şeytani kısmını özellikle vurguluyorum. Çünkü gerçekten burada kurulan sistem şeytani de olsa ciddi bir zeka ürünü. Öncelikle Fransa zaten buradaki varlığını hiçbir zaman zayıflatmadı. Mesela daha bundan 5-10 yıl öncesine kadar Fransız sömürgesi olan ülkelerde kamu ihalelerinde Fransız şirketlerine öncelik tanımak bir zorunluluktu. Yani devlet bir şey alacaksa önce Fransız şirketine bunu sunmak zorunda. Eğer Fransız şirketi istemiyorum, almayacağım derse o zaman ihaleyi başkalarına sunabiliyorlar. Yine aynı şekilde Afrika'daki Fransız kontrolündeki ülkelerin büyük ekonomik varlıklarının tamamı Fransız şirketlerinin elindeydi. Ülkelerin büyük bankaları, su ve elektrik hizmeti veren kurumları, limanları, ulaşım sektörü, iletişim sektörü tamamen Fransız şirketlerindeydi. Böyle bir ortam hayal edin. Bütün kritik konumlarda Fransız şirketleri var. Bu durumda isyan etseniz ve Fransa bir anda çekilse sizce ne olur? Burada bir beyin fırtınası yapalım diyecektim ama aslında yapmaya gerek bile yok. Zaten bunun bir örneği var. İnsanlar niye baş kaldırmaya cesaret edemediler sorusunun cevabı da bu örnekte gizli. 1958'de Gine'nin ilk devlet başkanı Touré, Fransız sömürge imparatorluğundan çıkmaya ve ülkesini bağımsızlığa götürmeye karar verdi. Özgür bir ülkeden bahsetti ve Fransa diğer ülkelere ibret olacak bir tepki gösterdi. Gine'de o dönem 3000 Fransız vatandaşı yaşıyordu ve ülkede zenginlik namına ne varsa bu 3000 kişiye aitti. Paris bir anda talimat verdi ve hepsi ülkeyi terk etti. Ama nasıl bir terk ediş? Giderken bütün mal varlıklarını yanlarında götürdüler. Taşıyabildiklerini tabii ki. Taşıyamadıkları ne varsa onları da kullanılamaz hale getirdiler. Okulları, hastaneleri, bütün kamu binalarını yerle bir ettiler. Araçlarını ezip imha ettiler. Hatta çiftliklerindeki hayvanları bile öldürdüler. Öyle bir oldu ki Gine halkı tarihlerinde görmedikleri kadar büyük bir zorluğun içine düştüler. Ne bir üretim var, ne bir devlet hizmeti var, ne yiyecek bir şey var. Öyle bir ortam oluştu. O dönem Touré yoksulluktaki özgürlüğü kölelikteki zenginliğe tercih ediyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Yani o dik durdu. Ama Afrika'da başka hiçbir lider bunu diyemedi. O yüzden de Fransız etkisi devam etti. Bir de Fransa sadece buraları asker zoruyla ya da oradaki kurumların hakimiyetiyle kontrol etmiyordu. Asıl şeytani dediğim kısımlar şimdi anlatacağım kısımlar aslında. Fransa'nın bölgedeki varlığına en çok direnen grup Müslümanlardı. O yüzden Müslümanların üzerine özel bir planla gittiler. Bakın şunu unutmayın. Bir insanın dini inancı, idealleri, yani bir şekilde bir dünya görüşü varsa o insanı istediğiniz yere çekemezsiniz. Yani ister Müslüman olsun, ister tam zıt bir inanca sahip olsun, fark etmiyor. İnancı olan, idealleri olan insanlarla oynayamazsınız. O inançların, ideallerin içini boşalttığınız zaman oynayabileceğiniz insanlar ortaya çıkar. Fransa işte bunu yaptı. Kendi kontrollerinde İslami okullar kurdular. Müfredatlarını kendileri belirlediler ve Afrika ülkelerindeki İslami yaşantının içini boşalttılar. Fransız İslamı denilen bir kavram ortaya çıktı. Mesela
tesettür modaları geliştirdiler ve hakiki tesettürden Afrikalıları uzaklaştırdılar. Bölgede 7/24 müstehcen yayınlar yapan kanallar kurdular. Yani sadece okulları değil, medyayı da çok güçlü kullandılar. Bu sürecin sonunda bölge halkı öyle bir hale geldi ki çok büyük çoğunluğu Kurban Bayramı'nı barlarda bira içerek kutlayan topluluklar haline dönüştü. Ve dediğim gibi dünya görüşlerinin içi boşaltıldığı için artık nereye çekseniz oraya gidecek bir topluluğa döndüler. Fransa bu şekilde varlığını uzun bir süre devam ettirebildi. Ama tabii ki tek yöntemleri bu değildi. Hatta belki de asıl şeytani olanı şimdi anlatacağım. Afrika Fransız sömürgeleri frankı. Frank filan deyince ilginç gelmiştir muhtemelen. Çünkü artık mark, frank gibi paralar Avrupa'da tedavülde değildi. Afrika için birçok yerde hala geçerli ama. Afrika ülkelerinin 1960'tan sonra Fransa'ya göbekten bağlı olmasının esas sebebi işte buydu. Yani sömürge frankı. Peki bu ne demek? 1945 yılında Charles de Gaulle'ün imzaladığı bir kararname ile bu parayı tedavüle soktular. Bu para Fransa'nın kontrol ettiği Afrika ülkelerinin para birimi olarak belirlendi. Ama işin ilginç kısmı şu. Bu para o ülkelerde basılmadı. Fransa'nın Lyon şehrinde basıldı. Alım gücü Paris'te belirlendi. Hala da öyle devam ediyor. Fransa kendi ülkesinde her bir Afrika ülkesi için merkez bankaları inşa etti. Ve bu bankalarda bastığı paraların üzerine o ülkelere ait figürler bastı. Bu şekilde de insanlar uzun bir süre bu paraları benimseyerek kullandılar. Fransa bugün bile bu para sayesinde Afrika'nın zenginliklerini Paris'e aktarmaya devam ediyor. Afrika'da sürekli değer kaybeden bu para yüzünden gittikçe daha da fakirleşiyor. Bu parayı kullanmanın bedeli olarak ellerindeki rezervlerin %50'sini her yıl Fransa'ya, Merkez Bankası'na veriyorlar. Ve bununla da bitmedi. Fransa buradan bir de sömürge vergisi alıyor. Bakın görülebilecek en büyük yüzsüzlüklerden biridir bu. Fransa, Afrika ülkeleri bağımsız olurken burada bulunduğum süre içinde çok para harcadım. Altyapı çalışmaları yaptım. Ülkelerinizi kalkındırdım. Hadi iyisiniz, bedava yaşıyorsunuz. Bunun karşılığında her yıl gelirlerinizin %50'sini bana vereceksiniz dedi. Yılda 500 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bütün Afrika ülkeleri için. Çılgın bir rakam. Bir de %50 yakın zamanda gelinebilen insaflı bir oran. 1960'ta bu %80'di. Bu oran şimdi bu noktada. Size yüzsüzlüğün biraz daha fazlasını yani daniskasını da anlatayım aslında. Diyelim ki Afrika ülkelerinden biri yarısını Fransa'ya verdikten sonra kalan parayla ülkeyi çeviremedi ve borca ihtiyaç duydu. O zaman Fransa'ya geliyor ve Fransa faizle o Afrika ülkesine borç veriyor. Bu borç miktarı o yıl Fransa'ya verdikleri paranın %20'sini aşamıyor. Eğer aşarsa Paris talebi veto ediyor. O yüzden de bu ülkeler Fransa dışında bir de IMF'ye borçlanmaya başlıyorlar. Yani öyle bir sistem kurmuşlar ki o Afrika ülkelerini bir kafese yerleştirmişler. Çıkmak için ne tarafa yönelseler oradan bir mızrakla dürtüyorlar. Yani baş kaldırmadan çıkış mümkün değil. Bugüne kadar kimse mi baş kaldırmadı derseniz elbette baş kaldıranlar oldu. Zaten Tuğrul örneğini vermiştim ama başkaları da var. Afrika genelinde zaten Batı sömürgeciliğine karşı son yüzyılda ciddi bir başkaldırı vardı. Bu yüzden hemen hemen son 50 yılda 26 ülkede 70'ten fazla darbe yaşandı. Bu 26 ülkenin 16'sı eski Fransız sömürgesi ülkelerdi. Yani Fransa'nın haberi olmadan kuş uçmayacak ülkeler. Yaşanan darbelerin yani 70 civarındaki darbenin 45'i bu 16 ülkede yaşandı. Bu düzene baş kaldıran kim varsa Batı zaten onları birer birer indiriyordu. Hatta en iyi bildiğiniz ismi söyleyeyim size. En son Libya lideri Muammer Kaddafi bu sebeple hedef oldu. Çünkü Kaddafi vefat etmeden hemen önce iki şey için uğraşıyordu. Birincisi Afrika'ya ait bir merkez bankası kurmak. İkincisi avro benzeri bir Afrika parası oluşturmak. Bundan sonra başına nelerin geldiğini zaten biliyorsunuz. Yani bugün bahsettiğimiz değişiklik öyle alelade bir değişiklik değil. Bunu iyice anlamışsınızdır muhtemelen. Şu an Türkiye neredeyse 150 yıldır kurulu olan bir şeytani düzenin defedildiği bir noktaya kurtarıcı olarak davet edildi. Bakın davet edildik diyorum çünkü biz gittiğimiz yere davetle gidiyoruz. Peki şimdi bu noktada sormamız gereken bir soru daha var. Tamam Fransa'yı kovdular. İyi de neden Türkiye? Yani Türkiye'den önce orada iki büyük aktör daha var. Batı dışındaki aktörlerden bahsediyorum. Çin ve Rusya. İkisinin de oradaki varlığı Türkiye'den büyük. Peki neden şu an Türkiye'yi davet ediyorlar? İşte bu sorunun cevabı aslında Türkiye'nin son 20-25 yılda yazdığı bir dış politika destanında gizli. Buna destan diyorum çünkü gerçekten çok büyük bir dönüşüm yaşandı Afrika konusunda. Biz 2000 yılında Afrika ile çok zayıf ilişkilere sahiptik. Yani 1998 gibi bölgeyle ilgilenmeye başladık. Ama esas Türkiye'nin oralarda varlık göstermesi 2005 yılını filan buldu. 2005'te Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak seçildik. 2008 yılında Afrika Birliği Türkiye'yi stratejik ortak olarak ilan etti. Türkiye'nin 2002 yılında başlattığı Afrika'ya açılım politikasının sonucuydu bu. 2013 yılında bu politika yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı ve gerçekten başarılı sonuçlar alındı.
Mesela 2002 yılında Afrika'da sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şu an 44 büyükelçiliğimiz var. Yani neredeyse bütün Afrika ülkelerinde, olmayan ülkeler içinde komşu ülkelerdeki büyükelçilikler hizmet veriyor ve yakında oralara da açılacak muhtemelen. Afrika ile toplam ticaretimiz 5 milyar dolardan şu an 40 milyar doların üzerine çıktı. Giderek de artıyor. Afrikalılar da Türkiye'nin bu girişimlerinin karşılığını verdiler ve 2008 yılında Ankara'da 10 olan Afrika Büyükelçiliği sayısı şu an 38'e ulaştı. Tabi bu rakamları sadece istatistiklerdeki değişimi göstermek için veriyorum. Aslında bu rakamlar değil. Türkiye'ye Afrika'da gösterilen sevgi her şeyi anlatıyor. Bunu sağlayan sadece politika değildi. İki önemli noktadaki hamlelerimiz bizi oraya davet edilen aktör haline getirdi. Bunlardan birincisi Somali. Aslında Somali konusunu ayrı bir videoda konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu konu çok özel ve çok detaylı ve bana video yapmak için yeni konular lazım. Ama kısaca bahsedecek olursak 2011 yılına gelindiğinde Somali iç savaştan yeni çıkmış. Terör belasıyla uğraşıyor ve bölgede inanılmaz bir kuraklık var. Böyle bir ortamda bütün dünya sırtını Somali'ye dönmüş. Ülkede açlıktan ölümler başlamış. Yani orada bir çığlık var ama bu çığlığı duyan yok. İşte tam bu noktada Türkiye devreye girdi. 2011 yılında o zaman başbakan olan Erdoğan kalabalık bir heyetle Somali'ye gitti ve dünyayı ayağa kaldırdı. Aynı hafta başta Türkiye olmak üzere dünyadan o kadar fazla yardım yağdı ki Somalilerin açlıktan ölümleri bir anda bitti. Ardından Türkiye ile Somali arasında zaten var olan kardeşlik bağı hiç olmadığı kadar güçlendi ve Türkiye yurt dışındaki en büyük askeri üssünü Somali'ye kurdu. Bu çok önemliydi. Çünkü oraya kurduğumuz üs bir Somali ordusu inşa etti. Bu ordu bugün destan yazıyor. Ülkenin büyük çoğunluğu terör örgütünün kontrolündeydi ve Somali devleti bu örgütle baş edemiyordu. Türkiye orada askeri üs kurduktan ve Somali ordusunu eğitmeye başladıktan sonra geniş çaplı operasyonlar başlatıldı ve ülkenin neredeyse tamamı şu ana kadar terörden arındırıldı. Yani oradaki başarı hikayesi Afrika'nın tamamında konuşulan bir destana dönüştü. Tabi sadece orası değil, bir de Libya hikayesi var. Türkiye ulusal mutabakat hükümetini destekledi. Dünyanın bütün baskın güçleri de onların karşısındaki darbeci Hafter yönetimini destekledi. Hafter güçleri buna güvenerek büyük bir saldırı başlattılar. Zaten destekleyen ülke sayısına bile baktığınızda aslında ne olacağı belliydi. Ama Türkiye'nin desteklediği güçler Türkiye'nin de desteğiyle bu saldırıyı püskürttü. Hala orada merkezi hükümet Türkiye'nin himayesi altında ayakta duruyor. İşte hem son 20-25 yılda uygulanan politika hem de Afrika'da iki noktada yazılan bu askeri destanlar Türkiye'yi Afrika için bir kurtuluş limanı haline getirdi. İşte bu yüzden Fransa'yı kovan Çad, onun boşalttığı havalimanına Türkiye'yi çağırdı. Zaten Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler gittikçe güçleniyordu. Şu an Çad hükümeti ordusunu modernize etmeye çalışıyor. Bu yüzden daha önce zaten bize gelmişlerdi. 2023 yılında Hürkuş ve Anka teslimatı yapılmıştı. 2024 yılında da bu sefer Anka'nın avisi Aksungur tedarik edildi. Tabi bunun yanında Roketsan'ın geliştirdiği MAM serisi mühimmatlardan da bolca aldılar, cirit filan da aldılar. İşte Türk ordusu orada bunların eğitimini de verecek. Aynı zamanda Çad ordusunu da güçlü ve düzenli bir ordu haline getirecek. Türkiye'nin bunu yapması elbette Batı'nın güç kaybetmesi anlamına geliyor. Yani yıllardır boşu boşuna tek bir noktadan emir almış gibi Türkiye'ye saldırmıyorlar. Her şeyin bir sebebi var. Allah'a emanet olun.